mı konar? İnsan sevdiğine yarim böyle mi yanar? Yanıma gel yanıma da yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Εγώ φεύγω και σ' αφήνω για πάντα βρε αλανιάρη. Στην Αμερική θα πάω κάποιον για να βρω και μαζί του πια θα μείνω που με θέλει να με πάρει. Με δολάρια θα γλεντάω κι όλα θα με δω. Βάψε τα παλιογυνάτια πεισματάρα μου. Uzun bir süreç sonunda 7 konuk Eptagomi belgeselinin tarihi çalışmalarını tamamlayarak yeni neslimize tarihimizi unutturmamak adına güzel bir adım atmış bulunmaktayız. Süre ne kadar olur bilmiyorum. 2 saat veya 2 saatten daha fazla. Ama bu belgesel için araştırmalarım en az 4 yılı buldu. Araştırmalarım ve topladığım bilgiler ve bu kayıt aşamasına gelişimiz 4 yılı buldu. Tabii ki belgesel yapmanın hiçbir zaman kolay olmadığını bu işin içinde olanlar bilir. 4 yıllık sürecin ilk yılını insanlarla tanışmaya ve ev ev gezmeye ayırdım. Daha doğrusu Türk kesimini böyle yaptım. Türkiye göçmeni, 1974 göçmeni Türkler ve 1571 sonrası Türk göçmenlerin evlerini gezerek arşivler toplamaya başladım. Birinci yılı böyle tamamladım. İkinci yılımı bölgeden bilgi sahibi olanlar için bir araştırma yaptım. Onları buldum, onları keşfettim ve ellerindeki bilgileri topladım. Aynı zamanda 1974 sonrası gelenlerin buraya geldiklerinde ilk yıllarda neler yaşadığını, ilk geldiklerinde nelerle karşılaştıklarını, Türkiye'deki yaşamlarını ve Türkiye'deki yaşamlarıyla buradaki yaşamlarının arasındaki farklarını araştırdım. Üçüncü yılım ve en zor yılım olan o yıl gerçekten zorlu geçti. Tamamıyla Rumlarla olan bir yılımdı. Hiç de kolay olmadı. Bu köyden göçüp giden Rum aileleri bulmaya ayırdım o yılımı. Onlarla tanıştım. Onlarla beraber bilgiler topladık. Mevcut bilgilerinden yararlandık. Kimi aileler beni kabul etmedi. Kimi aileler irtibat kurmak istemedi. Kimi ailelerle arkadaş olduk. Kimi aileler de beni oğlu gibi benimsedi. Bazı aileler de böyle yaptı. Onlar da bir nevi haklı. Biz de bir nevi haklıyız. Hatta suçlu yok. Bunu ilerleyen saatlerde konu edeceğim size. 1974 öncesi Türklerde arşiv kısıtlı olduğu için arşivlerimin hemen hemen %80'ini Rumlardan tamamlamak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten arşivcilik vardı onlarda. Türklerin elinde bilmiyorum o zamanki imkansızlıklardan dolayı mı arşiv çok fazla yok. Bireysel, ailesel arşivleri vardı ama köy olarak arşivleri genelde Rumlardaydı. Aynı zamanda Rumların da 1974 sürecinde, 74 öncesinde de neler yaşadığını araştırdım. Onları da konu edeceğiz. Bu köyden göç sürelerini konu edeceğiz. Şunu da belirtmek gerekirse insana, insan gözüyle bakmak suretiyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan belgeselimi de tamamlamak istiyorum. Din, dil, ırktan ziyade iyi insan ve kötü insan ayrımı yaparak dünyaya da bakmamız lazım. Yani bakış açımızı böyle ayarlamamız lazım. Genel olarak yaptığım araştırmalara göre Türklerle Rumlar arasında, yani 7 konuk Eptagomi köyünün içindeki Türklerle Rumlar arasında kişisel anlaşmazlıklar dışında toplumsal bir olay olmamış. Birbirine karşı soğuk aileler, hiç konuşmayan aileler, bireysel çatışmaları olan aileler oldu ama bu toplumsal olarak hiç yansımadı. Genel olarak bir yardımlaşma konusunda yardımlaşmışlar. Bölge köylerinde sıkıntılar olmuş ama bu köye pek yansımamış bu iş.
Türklerin genel olarak şikayeti Rumlardan o dönemin EOK örgütüne karşı sempati duymaları, iddialara göre katılım da oldu. Onlar da misilleme olarak TMT'ye katıldılar. 1974 öncesi Rumların yapmaması gereken şeyleri yapması ve 1974 ve sonrasında Türklerin yapmaması gereken şeyleri yapması ne Rumları haklı çıkarır ne de Türkleri haklı çıkarır. Hatta şöyle diyebiliriz, ne Rumlar suçlu ne de Türkler suçlu. Tek suçlu var, o da o dönemin siyasetçileri ve bu savaştan para kazanabilecek dış ülkeler. Çünkü bildiğiniz gibi soğuk savaşlarda dış ülkeler silah satışları yapar ve para kazanır. Maddi durumlarını düzeltir. Buradaki siyasetçiler de bu işten para yer ve savaş çıkar. Savaşta halklar acı çekerken maalesef onlar çok para kazandı. Biz yeni nesil gençler olarak bunları araştırırken çok üzüldük. Gereksiz bir savaş oldu, olmaması gerekirdi. Keşke ne Rumlar saldırsaydı, sonra ne Türkler saldırsaydı, böyle devam etseydi. Savaş hiçbir zaman doğru bir şey değil. Bu düşmanlığın uzaması taraftarı da değilim. Barış olur mu, olmaz mı diye bir soru sorarsanız, bu tarihi sürece baktığımız zaman ve günümüz siyasetine çok yakın bir tarihte savaş oldu. Hala daha bunların acıları var, acılarını hissedenler var. Bu insanlar hala daha bu acıları hissettikleri için pek olmaz gibi görünüyor. Ve aynı zamanda günümüzdeki siyasi anlaşmazlıklar var. Hak ve talep meselelerinde anlaşamıyorlar. Anlaşacak gibi görünmüyorlar da. Tek bir ihtimal var. İşte bu Türkiye'den Kıbrıs'a su geldi. Elektrik gelecek. Buradan İsrail'e gider mi gitmez mi ondan emin değiliz. Bu tip projeler varsa bir nevi olabilir. Ama referanduma kalırsa bu iş zor görünüyor. Şimdi 7 konuk Eptagomi köyünde 1000 yıldan bugüne kadar neler olup bitmiş hep beraber izleyelim. Kıbrıs'ta medeniyetin doğduğu yerlerden biri olan Karpaz bölgesi ve yine aynı bölgede ilk medeniyetlere sahip olmuş olan Eftagomi, şimdiki adıyla Yedikonuk Köyü. Yedikonuk Eftagomi Köyü terk edilmiş bir şekilde atılı ve saklı bir cennet halinde iş sahalarının ve kültürel faaliyetlerin açılmasını beklemektedir. Köyün Türklerle birlikte yaşadığı bilinen ilk nüfusu 1831'de 10 Türk ve 53 Rum olmak üzere toplam 63'tür. 1946 yılındaki rekor nüfusu 1232 ve 1273 arasıdır. Rumlar daha çok köyün doğusunda yaşamaktaydılar. 1960 sayımında 971 olarak tespit edilen toplam nüfusun 738'i Rum ve 233'ü Türk olarak resmi evraklarda geçmektedir. 2006'daki sayımda ise nüfusu 859'du. Bunun 450'si erkek, 409'u ise kadındı. Bu tablodan çıkardığımız sonuç ise köyden giden Rum sayısına yakın göçmen yerleşmiştir. 2011'de ise köy nüfusu 860 olarak kayıtlara geçmiştir. 1974 öncesi son Rum-Türk nüfusu 971 ve 1974 sonrası 2011 sayımıyla son nüfus 860'tır. Tabii aradan yılların geçmesiyle köyden işsizlikten dolayı göç olayı çoğaldığı için eksiye gidildiği ve artı olarak ise yeni nesil doğduğu için nüfus sayısal olarak net bilinmemektedir. Karpaz Yarımadası'nda bulunan köyün rakımı 105'tir. Köyün kuzeyi fundalık, doğusu ise harupluk ve zeytinlik olup batısında bulunan düz araziye hububat yani tahıl ürünleri ekilmektedir. Hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Yedikonuk Eftagomi'nin tarihi ise milattan sonra
yani İsa'dan sonraya dayandığını Hristiyanlık inançlarıyla alakalı şapeller ve azizlerin mezar kalıntılarından öğreniyoruz. Köyün tahmini tarihi, Karanlık Çağ dönemlerinde milattan sonra 500 ve 1000'li yıllar arasında Bizans dönemiyle başlar. Bu yıllarda 7 konuk Eftakomi köyü Petataktilos şimdiki adıyla Beşparmak Dağları'nın kuzey tarafında deniz sahili ve sahillere yakın 7 küçük topluluktan oluşmaktaydı. 7 konuk Eftakomi köyünün coğrafi özelliği ise Beşparmak Dağları'nın bittiği ve Karpaz tepeciklerinin başladığı noktadan ibaret oluşudur. Sahile yakın bölgelerde kurulan bu ilk yerleşim yerlerinin ismi sırasıyla şöyledir: Aios Epifanios, Arhagelos Maiki, Aya Agafi, Aya Irini, Apostolos Lukas, Naptagomi ve Inaptagomi'dir. Aios Arhangelos, köy merkezinin 1 kilometre kuzeydoğusunda küçük bir şapel. Aya Agati, köy merkezinin 0,5 kilometre batısında küçük bir şapel. Aios Epipanios, kuzey deniz kıyısına yakın yıkık site. Aya Irini, köy merkezinin 0,5 mil güneybatısında. Bu 7 tarih öncesi yerleşimin dışında deniz kenarına yakın başka küçük yerleşimler de bulunuyor. Sahile yakın bölgedeki bu yerleşim yerlerinden biri deri ürünleri üretmek ve ihraç etmekle ünlüdür. Dolayısıyla hayvan derisinden üretilen deri ürünleri üretilmektedir. Bu yerin adı Naptagomi, yani deri üreticisi topluluğu anlamına gelmektedir. Bu topluluklar Kıbrıs ve komşu köylerin kıyı şeridini sürekli olarak saran korsan baskınları sırasında büyük ölçüde acı çektiği tarih kayıtlarında yer almıştır. 7 ayrı topluluk olan Eftakomi, dağın güney tarafına yeni bir cemaat kurup yeni bir topluluğun kurulmasını ve denizden fark edilmemesini sağlayacak daha güvenli ve daha avantajlı bir arayış içine girerler. Rumcadan gelen Efta ismi 7 anlamına gelmektedir. Komi ise topluluk veya köy demektir. Yani 7 topluluk ya da 7 köy anlamına gelmektedir. Günümüzdeki yeni ismi olan 7 konuk sözcüğü eski adından esinlenerek konmuştur. Ne kadar da tam anlamıyla çeviremeseler de ona yakın 7 misafir anlamında bir isim koymuşlardır. Orijinal çevirisi 7 topluluk veya 7 köydür. Yeni köy oluşumu için dağın güney tarafında seçtikleri bölge, bir tarafta yüksek dağ ve diğer tarafta yoğun orman olarak denizden izole edilmiş bölge halindedir. Artık insanlar güven içinde, yeni bir konumda ve yeni bir hayat mücadelesi içinde kurdukları yeni cennet olan yeni köyleri Eftakomi'deler. Ek olarak yeni yerlerine yerleşen köy sakinleri, refahı ve yaşantısı için gerekli doğal kaynaklar ve tarım arazisi bolluğunun bulunmasından dolayı işlerini daha da kolaylaştırdı. Başlıca uğraştıkları işler tarım, hayvancılık ve çiftçiliğin yanı sıra zeytinyağıydı. Savaştan önceki yıllarda köylüler, köyün kuzeyinden geçecek olan planlı yol nedeniyle ufuklarını genişletmeye ve turizme daha fazla dahil olmaya başladı. Fakat bu olay savaştan dolayı gerçekleşememiştir. 2005-2006 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından Kuzey Sahil Yolu projesi tamamlanmıştır. Ve sonuç olarak ilk zamanlardan bugüne dek yüzlerce yıl boyunca hayat dağın güney tarafında devam etmektedir.
Eftagomi 21. yüzyıldan günümüze kadar haritalarda, haberlerde ve resmi raporlarda yer almaya devam ederek Karpaz'ın en iyi köylerinden biri olarak harika bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.